Arkadaşlar, makrame çantamızda kullanacağımız ip makrame ip, tarama ip olacak. Siz isterseniz polyester dediğimiz hatta kopsama yakarak birleştirdiğimiz o güzel iplerden de kullanabilirsiniz. Ben bu kez pamuklu normal tarama iplerden sizlere örnek göstermeye çalışacağım. Dilerseniz tek renk, dilerseniz çift renk yapabilirsiniz. Ben tek renk, bazı yerlerde çift renk çalışmayı düşünüyorum. Şimdi bunlardan 2'şer metre uzunluğunda, fazla geniş bir çanta yapmayacağız. 2'şer metre uzunluğunda, kalınlığımızda bu 6 milimlik, 5 milimlik çantalar olabilir. Onun için de 2'şer metre uzunluğunda bize ortalama olarak 40 ip yeterli olacaktır. Ben iplerimi kestim. 20 adet krem rengi, 20 adet de koyu füme iplerimi kestim. Şimdi bunlardan 2'şer tane alacağım. Kendi içlerinde kare veya ilk makrame düğümü denilen, basit düğüm denilen kare düğümler atarak bunları sıralı olarak birleştireceğim. İplerimizi ortadan ikiye böldük. Şimdi tam ortadan denk getirdik. Bunları bildiğimiz kare düğüm tarzında bir düğümle yapacağız. Yavaş bir şekilde gösteriyorum. Bir ipi diğerinin üstüne geçirdik şu şekilde. Şuradaki ipimizi de alıyoruz. O ipin üstünde alıp en sonuncu ipin arasında geçiriyoruz. Hafiften sıkalım. Şimdi diğer taraftan da aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde alıyoruz. Şu şekilde üstüne koyduk. Şuradaki ipi de üstüne koyduğumuz ipin üstünden alıp en sondaki şu aradan geçiriyoruz. Bu kare düğüm dediğimiz makramenin temel düğümü arkadaşlar. Şöyle sıkıştıralım. Şimdi ikişer alıp ikişer bütün ipleri bu şekilde düğümleyeceğiz. Daha sonra onları da kendi aralarında birleştirerek çantamızın ilk sırasını oluşturacağız. Bunlar şimdi ikişer ip bir kare düğümü oluşturdu. Şimdi bu kare ipleri de birbirlerine aynı şekilde ekleyerek çantamızın ilk sırasını oluşturacağız. Yine aynı kare ip yapıyoruz. Kare düğüm yapıyoruz. Kenarlardaki iki ipi kenara alıyorum. Ortadaki iki ipi gene en sağdaki veya en soldaki, nereden başlarsanız fark etmez. İpimizi, ben hep alışmışım sağ taraftan başlamaya, üste geçiyoruz. En sondaki ipimiz de onun üstünden ve diğerlerinin altından gelecek şekilde bu şekilde bağlıyoruz. Daha sonra şimdi en soldaki ipimizi alıyoruz. Diğerlerinin üstüne attık. En sağdaki ipi de soldan gelen ipin üstünden alıp altına dolandırıyoruz ve bu aradan en son arasından çıkartıyoruz ki düğümümüz oluşsun. Şu şekilde yapıyoruz. Daha ince ip kullanabilirsiniz. Ben kalın ip tercih ettim şimdi. Bayanlara da güzel bir hediyem olmuş olacak. Bunu hepiniz yapabilirsiniz. Şimdi 2 sıra beyaz, 2 sıra kare. 2 sıra beyaz, 2 sıra kare gelecek şekilde ben düğümlerimi atacağım ve en son birbirlerine birleştirerek çember şekilde çantanın ilk ağzını oluşturmuş olacağım. Evet. Hepsini bu şekilde birleştirdik. Dediğim gibi çift renk yaptım. Şimdi bunu alıyoruz. Bu uçtan birbirine bağlıyoruz. Çantamızın ağzı bu şekilde olacak. Bağladıktan sonra yine nasıl bağlıyoruz? Yine aynı kare düğüm atarak. Buradan 2 taneyi alıyoruz. Bunun başındaki 2 taneyi alıyoruz. Ve yine biraz önce göstermiş olduğum kare düğümle bağladıktan sonra bir sıra daha kare düğümü atarak ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz. Ondan sonra diğer desenimizi geçeceğiz. Nasıl bir desen? Uzunlamasına karelerimizi atacağız aşağıya ki fiyongumuzu rahat geçelim. Daha sonra sarmal düğümlerle devam edeceğiz. Haydi başlayalım yapmaya. Arkadaşlar, bunları birleştirdikten sonra ben kare düğümden 2 sıra daha uzunlamasına
ördüm ki bunları şimdi birleştireceğim. Şu arası boşluk olacak. Buralardan kordon geçirmeyi düşünüyorum. Şimdi buraları gene kare düğümle birleştirerek bir sıra daha öreceğim. Tabi bu uzunluğu siz ipinizin incelik derecesine göre arttırabilir veya daha eksik tutabilirsiniz. İpim kalın olduğu için ben 2 sıra ördüm. Bu da yeterli olacak. Aradan burgu veya saç örgüsü tarzında bir kordon geçireceğim. Şimdi bir sırayla bunları komple bağlayalım. Gene kare düğümle daha sonra desenimize geçeceğiz. Evet, yan yana durmuş iki kedi gibi duruyor değil mi? Kedicik sevenler için ne güzel ama bittikten sonra daha çok kalbe benzeyecekler. Bu deseni yapmak için 16 tane ipimizi ayırıyoruz. Ben bunun için ortadan çift renk kullandığım için beyazları önden bir alıyorum. Şöyle 8 tane. Daha sonra 4 bu taraftan 4 bu taraftan kareleri alacağım. Siz tek renk yaparsanız 16 ipten oluyor ama ilk çalışma iplerimiz bu 8'den olacak. Önce şu şekilde şu 3. ip alıp sarmal düğümle ortaya, yine buradan şu 3. ipi alıp sarmal düğümle ortaya geleceğiz. Daha sonra dıştaki iplerimizi alıp ortaya geleceğiz. Hadi yapmaya başlayalım. Bu değişik kalp şekli veya kedicik sevenler için çift renk kullanırsanız kedi yüzüne benziyor. Tek renk kullanırsanız da kalbe benziyor. Harika bir model çıkacak. Hemen başlayalım. Bu iki ipi alacağız. Önce tek tek alıyoruz. Her bir ip 2 kere dolandırıyoruz. Dolandırmamız normal sarma değil. Sararken bir tur sarıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Benim size tavsiyem düzgün gitsin ama aşırı sıkmayın. Çünkü çok sıkarsanız taş gibi bir çantanız olacak ve bu ürününüzde bayanlara beğendiremeyeceksiniz veya kendiniz de beğenmezsiniz diye tahmin ediyorum. Ben bayanlara beğendirebilmek için onların isteklerine göre yapmaya çalışıyorum. Evet, ilk kere çeviriyoruz. Aşırı sıkmıyorum. Sert bir çantaları olsun istemiyorum. Çevremdeki veya bana sipariş veren bayanlar çünkü sert üründen hoşlanmıyorlar. O bakımdan düğümleri de daha seyrek atmaya çalışıyorum. Şimdi dıştaki 4. ipimizi alıyoruz. Gene aynı ipleri sarmal dediğimiz şekilde düğümlüyoruz. Buradaki düğümlerimiz bizim sarmal ya da burgu dediğimiz düğüm tarzı. Ve bir diğeri de benim basic dediğim ama siz kare düğüm deyin ona. Makramenin ana ilk düğüm tarzıdır. Yukarıda atmış olduğum düğümler. Şimdi bu dörtlü işimiz şu an için bitti. Aynı işlemi diğer dörtlüyle yapıyoruz. Şu 3. ipi alıyoruz. Buradaki 2 ipi geçiriyoruz. Ortaya doğru bir kavis yapıyorum. Dilerseniz sabitleştirici bir zemine de bunları iğneleyebilirsiniz. Bir minder üzerine de olabilir. Ben genelde alıştığım için böyle bir şey yapmıyorum. Ama sabit bir yerde yaparsanız sizin için kolaylık olacaktır. Şimdi ortaya elimi tutuyorum. Dikkat edin. Çünkü gelmek istediğim nokta tam da diğer ipin karşısı olacak. İkisini karşı karşıya getirmek istiyorum. Tam aynı hizada tutarsanız dengeyi şaşmayacak olacaksınız. Bunun için de şu orta çizgisi, yukarıdaki ana düğümün, kare düğümün orta çizgisi sizin için bir başlangıç noktası olabilir. Hizalama konusunda. İkinci ip daha kolay. Çünkü onun bir üstünden atacağımız için aynı yere gelecektir zaten. Bunu daha ince polyester dediğimiz iplerle de yapabilirsiniz. Örnek çok daha güzel görünecektir. Ama şu anda bana böyle bir istek geldi. Makrame tarama ipinden yapmam istendi. O bakımdan ben şu anda kalın olan makrame tarama ipinden yapıyorum. Siz bunu üçlük polyester ipten yapacak olursanız bu örnek harika görünecek ve muhteşem bir güzelliği olacak. Şimdi kare düğüm yani makramenin ana düğümüyle bunu ilk küçük kalbi bağlıyoruz. Ben çift renk kullanıyorum ki biraz kediye de benziyorum. Hayvanları da çok seviyorum bu arada. Bittiği zaman tabii içe girmiş bağlı kalpler şeklinde bir görüntüsü oluyor. Çok da güzel. Şimdi bu aşamada yan taraflardaki 4 ipleri de hanemize katıyoruz artık. Bu kez onlara yakın değil, onların zıttına doğru bir şey yapıyorum. Yine içerideki şu düğümü alıp dışarıya doğru olan 2 ipi aynı sarmal düğümle geçiriyorum. Burgu düğüm yapıyorum. Çok sıkmıyorum, az sıkıyorum. Dediğim gibi taş gibi olsun, sert olsun bir çanta istemiyoruz. Pamuklu bir ip, tarama ipi kullanıyoruz ve yumuşak bir çanta olsun istiyoruz. Aşırı sıkmamızın anlamı yok. Şimdi şu 4. ipimizi alıp
Bu iki ipi geçiyoruz. Şu iple işimiz yok. Bu ip bağlandı. Onu şöyle kenara atayım. Bizi karıştırmasın görüntümüzü. Ben çok yavaş yapıyorum. Örneği anlayın. Bir düğüm kaçırmayın diye. Normalde bunu çok çok hızlı, çok süratli yapabilirim. Ama sizler için bunu yavaş şekilde yapmaya çalışıyorum. Makromede profesyonelim. Ancak çekim konusunda hatalarım olursa sizden özür diliyorum. Çekimde profesyonel değilim. Ama anlatımda iyi olduğumu tahmin ediyorum. Şimdi diğer yandaki dörtlü ipimizi alıyoruz. Gene aynı şekilde şu dıştaki iki ipimizi ayırıp şu üçüncü ipi alalım. Videoyu yavaş yavaş izleyerek iplerinizi alabilirsiniz. İplerinizi kestikten sonra benimle beraber videoya bakarak, duraklatarak bu örneğinizi çıkartabilirsiniz. Evet. Bir yere kaydedin videomu. Sosyal hesabınızda, WhatsApp'ınızda falan kaydedebilirsiniz. Ki kaybolmasın sonradan. Böyle bir model vardı yapayım dediğiniz zaman en azından elinizin altında olsun bu video. Zaten Göksel Kuyruk veya Göksel'i mutfağı olarak aradığınız zaman makrame sanatlarında mutlaka çıkar ama adımı unutabilirsiniz. En iyisi siz videoyu kaydedin. O kadar çok video var ki kimin adını hatırlayacaksınız değil mi? Bugün varız yarın yok. Evet. Şimdi bu artık dışarıdan yapmış olduğum kareleri burgu düğümleri birbirine bağlamak için ortaya bir kare düğüm atıyorum. Oldukça basit olan bu ürün oldukça da şık görünecek. Dediğim gibi polyester ip kullanırsanız ve özellikle de benimki gibi böyle 5'lik 6'lık ip değil de 3 milimlik iple bunu yaparsanız çok daha güzel olacak. Ama 3 milimlik ip yaparsanız ben bunu 40 metre, 40 adet ipten yapmıştım. Eğer siz bunu 3 milimlik ipten yapacak olursanız o zaman çantanızın küçük ve ensiz olmaması için 40 adet ipten değil de bunu yaklaşık olarak 30'ar ip kullanmanız lazım. Bir yüzüne en az 60 adet ip kesmeniz lazım. Onu söyleyeyim size. İşte ipim ince, ne kadar ip kullanın derseniz 60 adetlik iple bunu yapın. Birazcık uğraştırır o zaman sizi. Ama sorun değil. Bir günde bitirmeyin, 2 günde bitirin. Sonuçta çok güzel bir çantanız olacak. Anlamadığınız her türlü konuda ben buradan size yardımcı olmaya hazırım. Şimdi tekrar beyazlara dönelim. Ortaya bir çiçek gibi yapalım. Şöyle bir kalp yapmıştık ya. Şimdi bunu dışarıya doğru alalım. Aynı düğümüzü. Bu kez gene şu 3. ipimizi alıyoruz. Dışarıya doğru şu iki ipi, şuradaki iki ipi sarmal burguyla alıyoruz. Yani şunların zıttı olacak. Bu sefer böyle gelecek. Tamam? Gride yaptığımız gibi. Çok sıkmıyorum. Tekrar söylüyorum. Lütfen çok sıkmayın. Dibe yanaştırın ama sıkarak değil. Elinizi kullanarak diplere yaklaştırın. Boncuk boncuk olsun. Bakın ne kadar güzel boncuk boncuk oluyor. Bir de bu tarama ipi olduğu zaman bu da çok güzel olacak. Sonunda püskül bırakmayı düşünüyorum. Püskülsüz de yapılabilir ama püskülü çok yakıştırıyorum bayanlar taşırken ellerinde. O püsküller de taradığım zaman bu ip ipek gibi görünüyor. Aşağıya doğru sallanacak. Çok da havalı olacağını düşünüyorum. Yine siz bilirsiniz tabi. Normal düğümleyip bir zincir takıp kullanabilirsiniz de ama ben sapını da saç örgüsü şeklinde yapacağım. Onu da size kolay şeklinde göstereceğim sapı içinde. Ne kadar uzunluğu kullanalım? 3 adet ipten de yapabiliriz böyle kalınsa. İnce ise 6 adet ipten yapabiliriz. Yaklaşık 1 metrelik sap için 120'şer veya 130'ar metrelik ipler keserek yapacağız. Neyse onu şimdi kafanızı karıştırmayın. Vakti geldiği zaman söyleyeceğim size. Tamam. Evet. Şimdi buradan başlayalım olur mu? Burayı da bitirelim. Ben yaparken sıkılmıyorsunuz değil mi? Lütfen sıkılmayın. Çünkü sizin için hepsini çok iyi bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Bu
Bu büyük bir motif. Büyük motif olduğu için de çok çabuk bitecek çanta böylelikle. Tekrar geçirelim arasında. Turladık. Evet. Şimdi ne yapalım? Tekrar ortasını biraz sivrilsin hem de kalbimizi kaydırmasın diye bir kare düğüm atalım. Bu kare düğüm burada çok önemli. Yoksa yapmış olduğumuz son burgular kayabilir. O son burguyu da tutması için buraya sonra da bir kare düğüm atıyoruz. Evet. Şimdi ne yapmıştık? Şu kenardan 2 tane siyah burgumuz geliyordu değil mi? İç kısımdaki burgumuzu alıyoruz. Önce ondan başlıyoruz burguyu atmaya. Evet. Aynı şekilde burgu düğümlerimizle içeriye doğru, şuraya doğru geliyoruz. Her bir düğümümüzü ilk kere kıvırmayı unutmayalım. Biraz önce 60 demiştim, özür diliyorum, düzeltiyorum. 64 tane ipten yapacaksınız, 3 milimlik ipten yapacaksınız. 60 değil, tekrar düzeltiyorum, 64. Çünkü burada size lazım olan, unutmayın ki 16'şar tane ip kullanıyoruz her bir kalbimizde. 16 ipi hesaplayacak olursanız, zaten 2 tane kalbimiz için belli. 64 tane ip kullanın. 64'ü 2'ye katladığımız zaman zaten 128 olacak ki ona göre kalplerinizi çoğaltabilin. Bir çift renk yaparsanız, yani kalp modeli olsa da ben kediciye çok benzetiyorum. Şurada gözleri var, bakın şöyle şöyle. Kediler bir araya gelmiş gibi görünüyor benim gözüme de. Çok sevdiğim bir modeldir. Ciddi anlamda çok sıcak, çok sempatik gördüğüm bir model bayanların elinde. Altı bir de püsküllerle enfes olacak. Hemen buradan da aynı şekilde geliyorum. Bu motifi öğrendikten sonra çantanızın her tarafına bunu yapabileceksiniz. Önemli olan şu anda aheste olarak anlatmış olduğum bu kısmı özellikle çok iyi algılamış olmanız gerekiyor. Benim kanalımda diğer çanta modelleri de var. Onlara da bakın. Beğendiğiniz başka model olabilir. Bir tane de otantik çanta modeli var. O da çok şık, çok çok güzel.